Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Ege'nin mavi beyaz otantik evlerini anımsatan ahşap bir tablo yapacağız. Ben hemen çalışmaya başladım. Ahşaplarımı boyuyorum. Bu ahşapları daha önceden de kullanmıştım, hatırlarsınız. Hatta köşede de görüyorsunuz. Bunları ben istediğim ölçülerde, ebatlarda kestirdim. Testereyle de hızlarla da kesebilirsiniz. Evinizde varsa testereniz o şekilde de kullanıp kesebilirsiniz. Bu arada büyük ebatları söyleyeyim ben size. 12'ye 7, küçüklerde 9'a 7. Küçük dikdörtgenlerde 3 santim 3 santim civarında. Hep söylüyorum, renkler ve ebatlar tamamen sizin kullanacağınız malzemeye, zevkinize göre değişebilir. Ben ölçülerimi söyledim çünkü genel olarak hep soruyorsunuz kaç santim, ne renk, boya renklerini hep söylemeye, cevap vermeye, mümkün mertebe yetişmeye çalışıyorum sizlere. Önce gördüğünüz gibi her zamanki çalışma tekniğimiz kurşun kalemle çiziyoruz. Daha sonra boyuyoruz. Neden? Daha sonraki malzememiz zarar görmesin diye. Hemen çatılarımızı maviye boyuyoruz. Ben bant yapıştırdım taşmalar olmasın diye. Evet, sıvı bir boya olduğu için akrilik boyamız muhakkak arada banttan sızıyor ama oralara ufak rötuşlar yapabiliyoruz. Düz bir zemin boyamak, yani zemini boyarken düz bir çizgi elde etmek istiyorsanız kesinlikle bu yöntemi kullanabilirsiniz. Biraz önce de dediğim gibi evet, boya akışkan olduğu için sızabiliyor. Ama o sızıntıları rötuş yapmak çok daha kolay. Çünkü el yordamıyla düz bir çizgi elde etmek çok zor oluyor. Evet, çatılarımızı boyadık. Hemen çıkarabilirsiniz. Kurumasını beklemenize gerek yok. Ahşaplarınızı kuruması için kenara bıraktığınızda devam edebilirsiniz aynı şekilde. Camlarımızı çizmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bir dik açı ya da bir cetvelden yardım alabilirsiniz kesinlikle. Boyamadan önce muhakkak hep söylüyorum, kurşun kalemle çizin. Hem çalışmalarınızın zarar görmemesi için hem malzemelerinizin zarar görmemesi için. Camlarımı da maviye boyayacağım. Ben mavi beyaz yapmayı tercih ettim renkleri. Ama eminim renkli de yaparsanız çok güzel olacaktır. Ben biraz dediğim gibi Ege'nin o mavi beyaz evlerini yansıtmak istedim. Yunan adalarının, İzmir'in, o çok güzel Bodrum'un muhteşem evleri. Ben camların içini bu arada boyarken fırçayla boyayacağım. Gördüğünüz gibi ama siz kaleminiz varsa bu tonlarda akrilik kalemle de boyarsanız daha büyük kolaylık olabilir. Çünkü ince bir fırçayla boyamanız gerekiyor küçük detaylar olduğu için. Hep gerçi söylüyorum, ben fırçayla boyamayı daha çok tercih ediyorum, daha çok seviyorum. Ama yeni başlayanlar için bu küçük detaylarda akrilik kalem çok daha kullanışlı olabiliyor. Bu arada hasır iplerden gördüğünüz gibi değirmenimizin çatısında yaptık. Hasır iplerimiz var, biliyorsunuz hep kullanıyoruz. Bunları küçük rulo yaptım biraz önce de izlediğiniz gibi. Daha sonra açık kalan yerlere, boşluk gördüğüm yerlere ben yine o kırptığım, küçük kısalttığım parçalardan yapıştırdım o boşlukları doldurarak. Değirmenimizin çatısında yaptıktan sonra değirmenin kendisine geçiyoruz. Bu çubuklardan sanırım evimizde olmayan yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bunlar nedir? Şiş çubuklar. Muhakkak hepimiz yapıyoruzdur. Mutfaklarımızda vardır. Yoksa bile emin olun ki marketlerden bile temin edebilirsiniz bu ahşapları. Ben kendim ölçülerinde yaptım. 4'er santim civarında kestim. Ahşap bir küçük ahşap değil de karton küçük bir yuvarlağın üzerine yapıştırıp değirmen şeklini verdim diyeyim. Daha sonra da gördüğünüz gibi küçük çubukları üzerine yapıştırdım. Hemen değirmenimizi de yapıştırıyoruz araya doğru. Bir pipet yardımıyla uzattım, ben onu yükselttim. Ondan sonra o hasırların arasına yapıştırdım.
Daha sonra bütün evlerimizi birbirine yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen hemen bütün yapıştırma işlemlerinde silikon kullanıyorum. Daha sağlam oluyor. Şimdi altını yapıştırırken yanda gördüğünüz büyük parçadan yapıştıracağım ben altına zemin olarak. O yüzden biraz muhakkak tutun, bekleyin çünkü ağır olduğu için hemen yapışmayabiliyor. Çalışmanız zarar görmemesi için biraz bekleyebilirsiniz. Ben altına da gördüğünüz gibi aşağıdan küçük bir destek koydum. Hemen küçük yeşillikleri yapıştırıyorum. Bu yeşillikler yapay çimler. Hobi malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz. Ama ben bunları biliyorsunuz ki Piora sayfamızda daha önce de söylemiştik. Sülüklü Göl'e gittiğimde toplamıştım. Eğer ki sayfamı takip ediyorsanız buradan sizi diğer bir kanalımız olan gezi kanalımız Alıcalı Gezilere yönlendiriyorum. Sülüklü Göl videosunda muhakkak ve muhakkak bu yosunlardan bahsedeceğim, bu yeşilliklerden. Orada da izleyip takip edebilirsiniz. Hemen evlerimizin önüne mavi taşlar vardı. Bunları ben boyadıktan sonra küçük bir silikonun üzerine yapıştırdım. Toplu halde durması için. Tek tek de yapıştırabilirsiniz. Bu kenarlarda kalanları tek tek yapıştırıyorum. Lazer kesimli ahşap kuşlarımızı da yapıştırdıktan sonra videomuzu tamamlamış oluyoruz. Videomun sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa muhakkak bana yorumlardan yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.